Dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat elde eden 18 yaş üstü 5 filminden 3'ü olan Deadpool serisi nasıl başladı? Maximum effort. Blade ve X-Men gibi Marvel filmlerinin başarısından sonra Artisan Entertainment ile Marvel birçok karakterin filmini yapmak için anlaştı. Deadpool filminin yanı sıra Kaptan Amerika, Ant-Man, Black Panther, Iron Fist ve daha birçok karakter bu anlaşmada yer aldı, ancak bu filmlerin hiçbiri gerçekleşmedi. 2004'te Deadpool'un hakları New Line sinemaya geçti ve bu noktada başrol için Ryan Reynolds'la anlaşıldı. Aynı yıl Reynolds, New Line'ın bir başka Marvel filmi olan Blade Trinity'de rol aldı. Reynolds, Cable and Deadpool çizgi romanının bir sayısında karakterin Ryan Reynolds ile Sharpie karışımı gibi göründüğünden bahsettiğini öğrendiğinde Deadpool oynamakla ilgilenmeye başladı. Ancak yapım sorunları stüdyonun filmin ilerlemesini engellediğinde haklar 2005'te 20th Century Fox'a satıldı. Wolverine'in 2009'daki ilk solo filmi olan X-Men Origins Wolverine filminde Ryan Reynolds, Wade Wilson olarak filmde yer aldı. Wade'in filmdeki ilk sahneleri çizgi romanlara sadık olsa da filmin sonundaki dönüşümü başarısızdı. Filmin yayınlanmasından kısa bir süre önce karakterin hala hayatta olduğunu gösteren bir jenerik sonrası sahne eklendi. Filmin başarılı açılış hafta sonundan sonra Fox, Deadpool'un geliştirilmesine resmen başladı. Ryan Reynolds başrol olarak filme dahil oldu. Film Deadpool'un Wolverine versiyonunu görmezden gelip dördüncü duvarı yıkma eğilimiyle karakterin köklerine geri dönecekti. Fox, karakteri köklerine geri döndüren yeni bir senaryo oluşturmaları için senaristler Paul Wernick ve Reed Rees'i işe aldı ve bu da başka bir karmaşaya yol açtı. Wernick ve Rees çok fazla şiddet, şaka ve Deadpool'un filmi izleyen izleyicileri doğrudan konuştuğu bir senaryo yazdı. Çoğu genel izleyicinin daha önce hiç duymadığı bir karakterin başrolde olduğu, aşırı şiddet içeren 18 yaş üstü bir süper kahraman filmi Fox'un tam olarak para harcamak istediği bir şey değildi. Tell me where your fucking boss is, or you're gonna die in 5 minutes. Fox yöneticileri 18 yaş üstü bir Deadpool filminin muhtemelen başarısız olacağını ve stüdyonun kâr edemeyeceğini düşündüler. Bu yüzden film rafa kaldırıldı. En azından senaryo 2010'da çevrim içi olarak sızdırılıncaya ve hayranlar çılgına dönene kadar. Let's fucking go. Bu sırada Ryan Reynolds bir başka süper kahraman filmi yaptı. Birçok kişi tarafından, hatta Ryan Reynolds'ın kendisi tarafından bile alay konusu olan film. You're welcome, Canada. Film 2011'in sonlarında yayınlandı ve büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu film Deadpool projesine de yardımcı olmadı. Ancak tüm bu olanlara rağmen Fox, Tim Miller'a bazı test görüntüleri üretmesi için 6 haneli düşük bir bütçe verdi. 2012'de animasyon şirketi Blur Studio'da CGI kullanarak görüntüleri oluşturdu ve Ryan Reynolds Deadpool'u seslendirdi. Görüntüler Fox'u filme yeşil ışık yakmaya ikna etmedi. Oh, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Hey! Ancak 2010 yılının ardından 4 yıl sonra 2014 yılında bir sızıntı daha gerçekleşti ve Tim Miller'ın hazırladığı görüntüler çevrim içi olarak sızdırıldı. Deadpool hayranları bir kez daha çıldırdı. Hayranlardan gelen yoğun istekler üzerine Fox filme yeşil ışık yaktı ve yapım sonunda 2015'te başladı. Ryan Reynolds Fox'un filme yeşil ışık yakmasını tamamen sızıntıya bağladı. Reynolds, Miller ve yazarlar daha önce görüntüleri kendileri sızdırmayı tartışmışlardı ve Reynolds başta Miller'ın bunu yaptığını düşündü. Daha sonra sızıntıların Fox'ta çalışan birinden geldiğine inandığını açıkladı. Film sadece 58 milyon dolarlık bir bütçeyle sinemalardaki ilk 3 gününde 135 milyon dolar kazandı. Gişeyi dünya çapında tüm zamanların en çok kazanan 18 yaş üstü filmi olarak tamamladı. Daha sonra Deadpool 2 de aynı başarıyı tekrarladı. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Deadpool and Wolverine ise şimdiden ilk iki filmi gişede geçmeyi başardı. Yaşanan sızıntılar, Ryan Reynolds'ın karaktere bağlılığı ve hayranların proje olan tutumları sayesinde en başarılı film üçlemelerinden biri gerçekleşmiş oldu. Yaşanan sızıntılar olmasaydı Deadpool hiçbir zaman bu kadar popüler olmayabilirdi. Ryan Reynolds'ın kariyeri yükselişe geçmeyebilirdi veya Hugh Jackman Wolverine karakterine hiçbir zaman bir daha geri dönmeyebilirdi. Videoyu Ryan Reynolds'ın yıllar sonra bu sızıntılar hakkında yaptığı yorumlarla bitirelim. On July 27th, 2014. Oh, okay. You okay? Yeah, I'm perfect. Yep. The test footage for the original Deadpool leaked onto the internet. Were you behind the leak? This is a great question. This is a great question.
Pass. I just want to remind you that you are hooked up to a polygraph machine. I just want to remind you that this does not follow the letter of the fucking law. And if I wanted to break out of this room and destroy everything in my path, I will. I would say that what is the question? And that's okay. No, that's like it, Lou wants to, Lou, I'll tell you after though. Please just answer the question. Oh, well, for fuck's sake. I mean, I might have provided an assist. Truthful. But I was Scottie Pippen. Hey, I was just there doing my job, and You were not someone Jordan. else gets all the credit. Okay, got it.